Merhaba, ben Profesör Doktor Abdullah Armağan. Bugün cinsel fonksiyon bozukluklarından sertleşme bozukluğunu konuşacağız. Ürolojinin en sık görülen hastalıklarından birisi. Bu nedenle hem tanısı hem de tedavisi çok önemli. 40 yaşın üstünde yaklaşık 2 kişiden birisini etkileyen bir hastalık. Dolayısıyla önemli bir hastalık. Aynı zamanda da partneri de etkiliyor. Yani aileyi etkiliyor. Aileyi bazen bu sıkıntı olduğu zaman boşanma noktasına kadar getirebiliyor. Bu nedenle önemli. İsterseniz öncelikle bir tanımlamasını yapalım. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sertleşme bozukluğu, cinsel ilişkiyi sağlayacak derecede sertleşmeyi sağlayamama veya sağlasanız da bunu devam ettirememe olarak tanımlanıyor. Bu sıkıntı varsa mutlaka bir üroloji uzmanına gidilmeli ve burada da mutlaka değerlendirilmeli. Peki nedenleri neler? Sertleşme bozukluğunun bundan isterseniz biraz bahsedelim. Bunlardan en önemli nedenlerinden bir tanesi şeker hastalığı. Bunun yanında tansiyon hastalığı, tiroid hastalığı, kalp hastalıkları, bunların hepsi cinsel fonksiyon bozukluğuna yani sertleşme bozukluğuna neden olabilmektedir. Aynı zamanda geçirilmiş hastalıklar da önemli. Mesela bir prostat ameliyatı geçirdiğiniz zaman özellikle prostat kanserinde yapılan ameliyatlarda gene bu sertleşme bozukluğuna neden olabilmektedir. Öncelikle bir hastayı geldiği zaman değerlendiririz. Değerlendirdikten sonra bir takım testler yaparız ve daha sonra da tedavi prensiplerine geçeriz. Tedavide ağızdan alınan ilaçlar ve daha sonra PRP, ESVT gibi bir takım tedaviler, buna ilave olarak eğer bu tedaviler yetmezse bu durumda penis içine bir takım enjeksiyonlar yapabiliriz. Bütün bu tedavilere cevap alamazsak bu durumda penil implantlar yani mutluluk çubukları devreye giriyor. Mutluluk çubuğu ise en nihai olarak yani son nokta ancak tedavi edici bir nokta. O kadar önemli ki hem partner memnuniyeti hem de hasta memnuniyeti yaklaşık %98-99'larda. Yani neyse ki hastalık çok görülüyor ama tedavisi mümkün. Bu nedenle en önemli burada yapılması gereken bu işi bilen bir üroloji uzmanına başvurmak. Bir hastam üzerinden gitmek istiyorum tedavinin oturması açısından. Yaklaşık 3 ay önce 56 yaşında bir hastam geldi. Eşiyle beraber geldi. Aile arasında artık hiçbir etkileşim olmamakta. İstek var, istekte bir sıkıntı yok. Fakat sertleşme yetmediği zaman ilişki olmuyor. İlişki olmayınca da ailede huzur kalmıyor. Bu hastamız da aynı şekilde boşanma noktasına gelmiş. Şeker hastası hasta. Yaklaşık 6-7 senedir şeker hastası. İnsülin kullanmıyor. Ağızdan şeker hastalığıyla ilgili bir takım ilaçlar kullanıyor. Bütün anamnezini aldıktan sonra hastayı değerlendirdik. Bir takım tedaviler başladık. Aynen daha önce de belirlediğim gibi ağızdan tedaviler başladık. Yetmedi. Daha sonra enjeksiyon yaptım hastaya. Yetmedi. Ve daha sonra da penis damarlarının Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi işlemini gerçekleştirdik. Bunun sonucunda penise gelen kan miktarı maalesef yetmiyordu. Cerrahi dışında tüm tedaviler uygulanmasına rağmen herhangi bir cevap alamadık. Bunun neticesinde halk arasında mutluluk çubuğu diye bilinen penil implant yapmaya karar verdik. Genel anestezi altında yaklaşık 1,5 saat süren bir operasyon gerçekleştirdik ve ertesi günü hastayı taburcu ettik. 1,5 ay sonraki kontrolüne kadar hiç cinsel ilişkiye girmemesi gerektiği ve aynı zamanda bu süreçte yapılması gerekenler anlatıldı. 1,5 ay sonraki kontrolünde hasta değerlendirildi, herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı ve hastanın cinsel ilişkiye girmesine izin verildi. Hastamızın ameliyattan sonra 3. ayındaki kontrollerinde gördük ki hastanın sağlığının yanında özgüveni de yerine gelmiş. Ve bunun yanında eşinin morali çok düzgün. Gerçekten ikisinin de mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Yani demem o ki böyle bir sıkıntı olduğu zaman, sertleşme ile ilgili bir sıkıntı olduğu zaman mutlaka bir üroloji uzmanına yani bu işi bilen bir üroloji uzmanına başvurmayı ihmal etmeyin.